Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir tatlı tarifi hazırladım ki inanın ki kıyırlığına lezzetine hayran kalacağınız ve tepsi tepsi yapmak isteyeceğiniz bir tatlı tarifi oldu. Bayramda misafirlerinizin karşısına gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz ve bu tatlıyı sunduğunuz bütün misafirleriniz sizden tarifini almadan gitmeyecek. O kadar ki lezzetinden emin olduğum bir tatlı tarifi. Evet, fazla kıymetli, değerli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Tarifime geçmeden önce de sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Evet, şimdi hep birlikte bu güzel tatlı tarifinin yapılışına geçelim. Evet, önce şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Tenceremin içinde 4 su bardağı şekerim var. Hemen üzerine 5-6 damla da limon ilave ediyorum. Böyle limonumun çekirdeğini almak istiyorum. Üzerine 5 bardak su ilave ediyorum. Şekerim eriyene kadar karıştıracağım. 2-3 dakika kadar karıştırdım. Şekerim yeterince eridi. Şimdi şerbetimi ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha orta ateşte kaynatacağım ve sonra ocağımın üzerinden alıp şerbetimi tamamen soğumaya bırakacağım. Biz de bu arada tatlımızın hamurunu hazırlayacağız. Tatlımızın hamuru için kabımın içine bir tane oda sıcaklığında yumurtamı ilave ediyorum. Üzerine bir yemek kaşığı eritmiş olduğum margarinimi ilave ediyorum. Sizler tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum oda sıcaklığında. Bir de yoğurdunuzun tatlı olmasına dikkat edin. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi de olur. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Kabımın içine almış olduğum malzemelerimi karıştırıp sonra unumu ilave edeceğim. Yeterli. 3,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Hemen bunu da belirteyim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hamurumu kabımın içinde toparlayıp sonra masamın üzerine alacağım. Pürüzsüz hale gelinceye kadar 4-5 dakikada masamın üzerinde yoğuracağım hamurumu. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğurdum. Hemen böyle kıvamını da göstereyim. Tatlımızın hamurunun kıvamı ve yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi hamurumu hiç dinlendirmeden 10 eşit beze haline getireceğim. Hemen kabımın içini biraz nişastalıyorum ve kabımın içine alıyorum.
Şimdi bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Bütün hamurumu bezeler haline getirdim. Şimdi yine hiç dinlendirmeden servis tabağı büyüklüğünde açacağım bütün bezelerimi. Altını bolca nişastlamış olduğum tepsimin içine alıyorum. Ve üzerine de bolca nişasta alıyorum. Yine aynısı gibi servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Yine tepsimin içine alıyorum. Bolca nişasta alıyorum. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi servis tabağı büyüklüğünde açıp arasını bolca nişastalayıp üst üste alacağım, bilginize. Evet, bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi üzerine bir buzluk poşeti geçireceğim hava almayacak şekilde ve 20 dakika dinlendireceğim. Evet, hamurum dinlendi. Hemen böyle bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Yine hava almayacak şekilde poşetimi diğer hamurların üzerine kapatıyorum ki kurumasın. Hemen böyle nişasta ilave ediyorum ve açmaya başlıyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Açarken asla fazla nişasta kullanmayalım. Çünkü neden derseniz tatlımız piştiğinde tatlımız hamursu olur. Yani nişasta gerekmedikçe nişasta kullanmayalım açma işlemimizde. Şimdi elimden geldiği kadar açıp büyüteceğim hamuru. Biraz küçük oklavamla büyüttükten sonra büyük oklavamı alıp büyüteceğim. Evet, tamam, yeterli. Elimden geldiği kadar açıp büyüttüm. Hemen şöyle göstereyim. Yani bakar mısınız, o kadar ince açtım ki elim altında net bir şekilde görünüyor. Evet, şimdi tatlımın şeklini vereceğim. Önce ortadan kesiyorum. Sonra yine kesiyorum hamurumu. Ve ceviz ilave ediyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Şimdi diğer parça hamurumu üzerine alıyorum. Diğerine de aynısı gibi üzerine alıyorum.
Bu şekilde. Tatlımın şeklini veriyorum. Böyle içe doğru hamurumu topluyorum. Ve hemen diğer tarafına da içe doğru alıyorum ve bu şekilde tatlımın şeklini veriyorum. Yine bu ucundan içe doğru biraz toparlıyorum. Sonra diğer tarafını içe doğru alıyorum ve tatlımın şeklini veriyorum. Tatlımızın şekli bu şekilde olacak. Yan taraftaki tepsimin içine alıyorum. Hemen böyle masamın üzerini temizleyip bir tane daha açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine aynısı gibi önce küçük oklavamla biraz açıp büyüteceğim. Sonra da büyük oklavama alıp elimden geldiği kadar hamurumu açıp büyüteceğim. Hamurumuzu ne kadar ince açarsak tatlımız da o kadar güzel olur arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yani elinizden geldiği kadar ince açmaya çalışın. Yani bakar mısınız, hamurumuz o kadar güzel yoğrulmuş ki açma işlemi de çok güzel oldu. Hemen şimdi tekrardan şeklini veriyorum tatlımın. Yine ortadan kestim. Yine kesiyorum ve arasına cevizimi ilave edeceğim. Ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Hemen üstüne alıyorum. Üstüne almadan önce yine göstermek istiyorum. Böyle yakından bakar mısınız? Yani tül gibi incecik açtım. Hemen böyle üzerine ilave ediyorum. Diğerini de üzerine ilave ediyorum ve toparlayacağım. Bu şekilde. Önce bu ucundan içe doğru toparlıyorum. Sonra diğer parmaklarımla diğer ucunu da içe doğru getirip şeklini veriyorum. Bu şekilde. Yine aynısı gibi bu ucundan içe doğru getiriyorum. Biraz toparladıktan sonra diğer parmak uçlarımla da diğer ucunu içe doğru getirip şeklini veriyorum. Tepsimin içine alacağım. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir tepsi tatlımız çıktı. Hemen böyle üzerinin yağını da ilave edelim. Burada eritmiş olduğum 125 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine çıkan köpüğü de muhakkak alın. Çünkü neden derseniz tatlımız piştiğinde üzerinde bir yanıksı görünüm oluyor. O beyaz köpüğünü almazsak. Bir de yağımızın tamamen soğuması lazım. Sıcakken tatlımızın üzerine ilave edersek tatlımızın hamurunu eritecektir. Hemen böyle bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen böyle karıştırıp sonra tatlımın üzerine ilave edeceğim.
Bütün tatlılarımızın üzerine gelecek şekilde ilave edelim. Hiçbir tarafı kuru kalmasın tatlımızın. Tamam, yağımı da ilave ettim. Şimdi fırınıma alt üst fan ayarda 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra tatlımı katıp pişireceğim. Altı üstü kızarana kadar. Hemen bunu da belirteyim. Bu çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Tatlımızı böyle 200 derecede 190 derecede pişirmiyoruz. Çünkü neden derseniz tatlımızı eğer 200 derecede 190 derecede pişirirsek tatlımız hemen kızaracaktır ve içi çiğ kalacaktır. Bu nedenle de tatlımızı 180 derecede pişirmeliyiz. Bunu da belirtmiş olayım bilginize. Tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Şimdi soğuk şerbetimi sıcak tatlımın üzerine ilave ediyorum. Şerbetimi ilave etmeden önce hemen şerbetimin kıvamını da sizlerle paylaşayım. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak. Yani şerbetimiz de tam tatlımıza yakışır bir şerbet olmuş gerçekten de. Tatlımın üzerinden olacak şekilde şerbetimi ilave ediyorum. Şimdi tatlımı 1 saat dinlendireceğim. Şerbetini iyice çekmesi için sonra iç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Tatlım dinlendi. Hemen böyle Antep fıstığı ile üzerini süsleyip servis tabağıma alacağım. Tatlımı da süsledim. Şimdi hemen servis tabağımın içine almak istiyorum. Yani bakar mısınız şu çıtırtının sesine? Bugüne kadar yaptığım en güzel tatlı tarifi diyebilirim. Kesinlikle abartısız. Hemen böyle yakından da göstermek istiyorum. Şerbetini içine çok güzel çektiğini görün diye. Hemen böyle altına da göstereyim, bakar mısınız? Kesinlikle abartmıyorum. Kaydedin, kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz bir tatlı tarifi oldu. Hem yapılışı da çok kolay, inanın ki hiç uğraştırmayan bir tatlı tarifi. Bunu da belirtmek isterim ki daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hemen böyle sizler için de bir tadım yapmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. İnanın ki o kadar güzel ve o kadar kıyır bir tatlı olmuş ki ağzıma aldığım andan itibaren çiğnemeden ağzımda un gibi dağıldı. Kesinlikle ısrarla yapmanızı tavsiye edeceğim bir tatlı tarifi oldu. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız.
Bu tatlı tarifini beğeneceğinizden o kadar çok eminim ki vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ettiğiniz mühletçe benim gibi böyle çok güzel bir tatlı tarifi elde ederseniz, videomu da izleyerek yaparsanız bütün püf noktalarına da kaçırmamış olursunuz. Yine belirtmek isterim ki tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.